Onlar benim annem, babam, ailem. Sarılıp öpmek, tebrik etmek yok mu demişsin? Çok haklıydın. Allah tamamını erdirsin. Hadi kapak. Ulan ben zaten senin adın çıkmasın diye seninle evleniyorum. Boşanmayacağım. Şerif'in yanına döneceğim. Silahı bulmak için. Adamlarını topla bas git. Gitme. Ateş emri veririm. Ateş. Ne oluyor lan? Taşacak bu deniz yine çok heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. 16.51 gibi bir reyting alarak yine zirvenin tek sahibi oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Oruç ve Sevcan ayrılığında Sevcan'ın herkesi şok eden hamlesi ne olacak? Adil ve Esme'nin büyük planı ne? Tüm kozları elinde bulunduran Şerif Adil'e ne yapacak? Savcı Feride'nin diziye girişi nasıl karşılandı? Eleni'yi bekleyen büyük tehlikeyi kim engelleyecek? Koçariler ve fırtınalar arasındaki kilit isim kim olacak? Yeni bölümde herkesi şaşırtacak gelişmeler var. Hepsi ve daha fazlası videomda olacaktır. Videoya geçmeden Adil, kızının Eleni olduğunu artık öğrensin diyenler videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmasın. Hadi videoya geçelim. İlk olarak gerçekten aksiyon ve gerilim dolu bir bölüm izledik. Özellikle son final sahnesi hepimizin içini rahatlattı diye düşünüyorum. O zaman Oruç ve Sevcan'la başlayalım. Oruç artık Sevcan'ın gerçek yüzünü gördü. Fragmanda Sevcan'a yüzüğü veriyor ve nişana attığını söylüyor. Ancak burada çok büyük bir ters köşe olacağını düşünüyorum. Sevcan kolay kolay Oruç'u bırakmayacak, bunu hepimiz biliyoruz. İşte en büyük kozunu burada oynamaya başlıyor. Oruç'u tehdit ederek evliliğe mecbur bırakıyor. Çünkü set arkasında gelen görüntülerde 13. bölümde bir düğün var. İşte bu düğün muhtemelen Oruç ve Sevcan'ın düğünü arkadaşlar. Sevcan Oruç'a, benimle evlenmezsen Eleni'nin Adil'in kızı olduğunu, Adil'e söylerim diyerek Oruç'u tehdit ediyor. Zaten amcasıyla ve Koçarilerle çatışma yaşayan Oruç, bu evliliği kabul etmek zorunda kalıyor. Ancak teori ve analizlerimize göre bu düğünde herkesi şaşırtacak bir olay olacak. Bu olay şimdilik sır gibi saklanıyor. Yüksek ihtimalle ilerleyen bölümlerde Sevcan ve Adil sahnesi olacak. Bu sahne büyük heyecan yaratacak. Çünkü Oruç'u kaybetmek üzere olan Sevcan, cesaretini toplayıp itiraf etmek için Adil'e gidecek. İkili arasında adrenalinin tavan yapacağı sahnede ben engel olacak kişinin Oruç ya da Esme olacağını düşünüyorum. Fanlar Eleni ve Oruç evliliği beklerken, Oruç'un böyle bir evliliğe sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Oruç'un davranışlarından dolayı çoğu izleyici Eleni ile evlenmesini istemiyor. Ancak Oruç ne yapıyorsa, şu ana kadar ailesi için yaptı, bunu hep birlikte gördük. Yeni bölümlerde ailesinin de yanında olmadığını ve amcası Şerif'i desteklediğini görünce yavaş yavaş akıllanmaya başlıyor. Çok düşük bir ihtimal olarak eğer Adil Eleni'nin kızı olduğunu Sevcan'dan önce öğrenirse, Sevcan'ın Oruç'u tehdit ettiği koz tamamen ortadan kalkmış olacak. Böyle bir senaryoda 13. bölümde gerçekleşecek düğün Sevcan ve Oruç değil, Eleni ve Oruç düğünü olursa yer yerinden oynar diye düşünüyorum. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Gelelim Adil ve Esme'nin durumuna. Esme bölüm başladığından beri sürekli fedakarlıklar yaparak Adil'i korumanın derdinde. İkili arasında en çok fedakarlığın ben Esme'nin yaptığını düşünüyorum. 20 yıl önce olduğu gibi yine Adil'i korumak için Şerif'ten boşanmayacak. O zamanlar tek başına mücadele eden Esme şimdi Adil ile birlikte hareket edecek. Adil'in silahına ulaşmak için Şerif'ten boşanmayacak olan Esme, yine Şerif tarafından sürekli tehdit edilmeye devam edecek. Adil ve Esme birbirlerinin yaralarına merhem olmaları Şerif'i rahatsız edecek. Esme'yi elde etmek için türlü türlü oyunlar oynayacak olan Şerif artık kaybetmeye başlayacak. Çünkü sezon başından beri sürekli Şerif'in kazanmasını izliyoruz. Artık sıra Adil'e geldi diye düşünüyorum. Buradaki kilit isim Savcı Feride. İlerleyen bölümlerde Ballı'nın cesedi ortaya çıkacak. İşte Koçariler ve fırtınalar arasındaki düşmanlığı bilen Savcı Feride bu olaya el atacak. Savcı Feride karakteri izleyici tarafından geçer not almadı. Çünkü savcılık makamındaki bir rolü bence saçma sapan yansıttılar. Feride cıvık ve çocuksu tavırlarıyla bence sınıfta kaldı. Şahsen ben diziye yakıştıramadım. İşini daha düzgün yapan ciddi bir savcı karakteri gelseydi daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Neyse ki senaristimiz bizi duymuş olacak ki Savcı Feride Ballı olayına el atıyor ve yaklaşık 4-5 bölüm içerisinde bu cinayeti aydınlatıyor. Böylelikle Adil, üstüne yıkılmaya çalışılan olaydan tertemiz bir şekilde kurtuluyor. Neler olacak izleyip görelim. Eleni mevzusunda ise şaşırtan gelişmeler var. Eleni üvey annesiyle yüzleşiyor. Ancak benim annem de babam da Adil ve Esme diyerek ona resti çekiyor.
İşte bu durum Eleni'nin üvey annesini rahatsız ediyor. Şerif'in maşası olan bu kadın yeni oyunlarla Eleni'yi oradan almak için elinden geleni yapacak. Geçen bölümde ben çok güçlüyüm derken aslında Şerif'in arkasında olduğunu ima ediyordu. İşte Şerif ballı cinayeti patlarsa bu kez Eleni üzerine oyunlar kuracak. Gerçek anne babasından ayırmak için Eleni'yi kullanacak. Bu olayla ilgili gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağım. Geçelim Koçariler ve Fırtınalar arasında kilit olacak o isme. Bu isim geçen bölümde de izlediğimiz gibi Hicran olacak. Ballı'nın ölümü Hicran'ı derinden sarstı. Kendince Adil'e yardım ederek onların yanında olduğunu gösterdi. Ancak ben yılan her zaman yılandır mantığıyla düşündüğüm için Hicran'ın yola geleceğini düşünmüyorum. Sonuçta sürekli Zarife ile iletişim halinde. Koçarilerin güvenini kazanıp yine onları zora sokacak diye düşünüyorum. Onu yola getirecek tek olayın Gezep ile birlikte olması. Sosyal medyada Hicran ve Gezep'e ait olduğu söylenen fotoğraflar geziyor. Ben bu fotoğrafların tamamen yapay zeka olduğunu düşünüyorum. İşte Gezep ve Hicran aşkı yazılırsa izleyici nasıl karşılar şimdilik bilmiyorum, bekleyip görelim. Taşacak bu denizle ilgili yeni gelişmeler oldukça ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.